Apple'ın yeni tanıttığı iPad'lerden en uygun fiyatlı, genel olarak da öğrencilere yönelik tabletini iPad 10. nesil bizlere neler sunuyor? Gerçekten almaya değer mi değmez mi? Bunlara yakından bakacağız. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak tasarımsal açıdan baktığımızda iPad 10. nesil yani baz model iPad Air'ın tasarım dilini almış durumda. Tam ekran yapısı ve arka taraftaki tekli kamera sistemiyle güzel bir tasarıma sahip. Sarı, mavi gibi farklı renk seçenekleriyle geldiğini de belirtelim. iPad 10. nesile baktığımızda günümüz standartlarını yakalayan tam ekran tasarımıyla güzel bir şekilde önümüze çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. 7 mm'lik kalınlık ve 477 gramlık ağırlığıyla bir tablete göre ideal boyutlar diyebilirim. Kullanım kolaylığı açısından da iPad Air'la aynı kasaya sahip olduğu için tek elle de rahatlıkla kullanabilecek bir cihaz. 10.9 inç Retina IPS ekranı 2K'nın üstünde yani QHD Plus bir çözünürlüğe sahip. 264 ppi piksel yoğunluğuyla da tablete göre gayet keskin ve net görüntüler sunan bir ekrana sahip diyebilirim. 500 nit maksimum parlaklıkta gayet yeterli. iPad Pro'larda, iPad Air'larda bulunan lamine ekran özelliği maalesef ki yok. Lamine ekran ne derseniz ekranla panel arasında bir boşluk mevcut. Bu da cihazı biraz daha alt segment bir konuma getiriyor. Ama kullanım deneyimi açısından ekrana baktığınızda rahatsız etmediğini, kötü bir deneyime sahip olmadığını söyleyebilirim. Sadece ekranın dibine girdiğinizde bu boşluğu görebiliyorsunuz. Bunun haricinde ekran konusunda True Tone desteği, sRGB renk oranıyla da hem içerik üretmek hem oyun oynamak, tasarım yapmak için de gayet yeterli bir ekrana sahip. Ekranda 120 Hz tazelemenin olması çok daha iyi olabilirdi. Fakat 60 Hz'lik bir tazeleme hızıyla karşılaşıyoruz. Apple'ın alt segment cihazlarında yüksek tazelemeleri göremediğimizi de biliyoruz. Yani burada iPad Pro haricinde diğer iPad modellerinde 60 Hz'lik ekranlar kullanılıyor. iPad 10'da Yonga tarafında ise Apple'ın 2 nesil önceki işlemcisini yani A14 Bionic'i görebiliyoruz. iPhone 12'lerde bulunan bu işlemci 4-5 yıl sonra bile oyunlarda olsun, sosyal medya uygulamalarında genel tüm uygulamaları kullanırken fazlasıyla iyi bir performans verecektir. Zaten baktığınız zaman Apple'ın Bionic işlemcileri her zaman başarılıydı. Şu an için A13 Bionic bile halen fazlasıyla güçlüyken A14'ün uzun yıllar boyunca hiçbir problem olmadan sizi fazlasıyla idare edecektir. Android tarafındaki diğer tabletlerle kıyasladığımız zaman da iPad 10. neslinin işlemcisine yaklaşabilen çok fazla tablet bulunmuyor. Gerçekten tablet piyasasında iPad 10. nesilde A14'ün kullanılması önemli bir avantaj. iPad 10'da 4 GB'lık RAM'i de görürken 6-7 yıl boyunca da sizi sorunsuz bir şekilde idare edebilecek, götürecek bir tablet diyebilirim. Uzun ömürlük olarak iPad'ler gerçekten oldukça uzun ömürlü. Yaklaşık 2 sene önce iPad 8. nesil aldım ve halen de bu videoları yaparken araştırma yapmak için de sürekli aktif bir şekilde kullanıyorum. Hem pil olarak, performans açısından, yazılım deneyimi olarak iPad'ler inanılmaz derecede uzun ömürlü. Kamera konusunda iPad 10. nesilde ciddi geliştirmeleri görebiliyoruz. Diğer baz model iPad'lere göre kamera tarafında 2-3 kademe bir yükselme mevcut. Apple bu kez herhangi bir kırpma yapmamış. iPad Air 5'in kamera sistemi direkt olarak iPad 10. nesile entegre edilmiş durumda. Ana kamera olarak 12 megapiksellik bir kamerayı ve 4K 60 FPS videolar çekebilen gerçekten başarılı bir sensöre yer verilmiş. Ön tarafta da 12 megapiksellik bir kamerayı görebiliyoruz. Bu kamerayla da Full HD 60 FPS çekimler yapabilmemiz mümkün. Smart HDR3, kişi takibi gibi özelliklerle kamera tarafında iPad 10. nesil dolu bir şekilde geliyor. Tabii ki optik sabitleme yok. Yine de tablete oranla başarılı bir kamera sistemi sunduğunu söyleyebilirim. Bazı modeller arasında en iyi kameraya sahip olan tablet diyebilirim. Yine çift stereo hoparlörleri görüyoruz ve güç tuşunda üst tarafta bir parmak izi okuyucumuz da var. Batarya performansı da diğer iPad'lerde olduğu gibi ekran süresi tarafında ortalama 10 saatlere kadar çıkabiliyor. Batarya açısından da iPad 10. nesil fazlasıyla başarılı. Hiçbir şekilde batarya konusunda üzmeyeceğini de söyleyebilirim. Kutu içeriğinden adaptör çıkmaya da devam ediyor. iPad 10. neslin en büyük eksilerinden biri Apple Pencil 1. nesli desteklemesi. Çünkü iPad 10. nesile baktığımızda artık Lightning portunun tarihi karıştığını görebiliyoruz. Diğer iPad'lerde olduğu gibi Type-C portuna geçilmiş durumda. Yani iPad 10. nesil alırsanız yanında Apple Pencil'da aldığınızda bir dönüştürücü almanız gerekiyor. Apple Pencil için ekstradan bir dönüştürücü masrafının da 200 TL yani 10 dolar bandında olduğunu da söyleyeyim. Şimdi asıl konuya iPad 10. neslin fiyatlarına geldiğimizde yurt dışında 64 GB baz depolamayla 449 dolardan başlarken ülkemizde 11.299 TL gibi ciddi bir fiyatı görebiliyoruz.
görebiliyoruz. Henüz satışlar başlamadı. Ortalama bir ay içerisinde stoklara gelmeye başlar. Açıkçası iPad 10. nesil beklediğimden biraz daha yüksek bir fiyatla çıktı diyebilirim. Çünkü bugüne kadar baz model iPad serisi, yani iPad 7. nesil, 8. nesil, 9. nesil gibi tabletler 329 dolarlık standart fiyattan çıkıyordu. 10. nesilde ciddi bir zamla karşılaşıyoruz. Ama önceki baz model iPad'lerle iPad Air serisini kıyasladığımızda arada çok büyük farkları görebiliyorduk. Şu anda iPad 10 ile Air modellerine göre aradaki fark biraz daha azalmış durumda. 9. nesille 10. nesile kıyasladığımız zaman da ekran boyutu açısından da tasarım yönünde de ciddi farkları görebiliyoruz. Kamera konusunda da iPad 9 ile iPad 10 arasında bayağı bir uçurum bulunuyor. Peki sizler iPad 10. nesli nasıl buldunuz? Sizce bu fiyatları vermeye değer mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz objektif incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.